Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dünyaca ünlü markanın bu güzel çantasını yapacağız. Efsane güzel oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Tabanıyla, o bütünlüğüyle, sapları, boyutu, her şeyiyle gerçekten şahane oldu. Olabildiğince orijinaline en yakın boyutlarda yapmaya çalıştım. Orijinalinin boyutları 38 santim, boy olarak 37 santimdi. Şöyle hemen bakın, arkasının diğer tarafı da aynı. Çok güzel bir çanta var karşınızda. Toplamda tam 316 gram Milano rafya kullandım. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi Milano'ların dokuları ve gramajları renklerine göre bağlı olarak değişebiliyor. Bu rengi bir tık daha gramajlı bir renk. O yüzden başka renkle ördüğünüzde 3 aşağı 5 yukarı değişiklikler olabilir. Hani bunu şimdiden söyleyeyim sizlere. Ola ki siz başka bir rengiyle çalıştınız. O zaman belki 300 gram sizin için yeterli olacaktır. Ama ben 316 gram kullandım. Hemen ölçülerini vermek istiyorum size. Bu arada harika oluyor katlanınca da. Şimdi onu da göstereceğim sizlere. Bakın, görüyorsunuz. 39 santim. Ne demiştik? Orijinali 38 santimdi. Bizimkisi 39 santim oldu. 1 santimlik bir fark var. Şöyle bakın, şu iki sıra, şu taban ortası, şu iki sıra tabana dahil. Tabanı saymıyorum. Tabandan itibaren şöyle ölçtüğümüzde, şuradan biraz daha kenardan ölçelim. Evet, bakın. 37 santim olması gerekiyordu. 37 santim. Yani şöyle 36,5-37 santim gibi. Dediğim gibi olabildiğince birebir yapmaya çalıştım. Saplarını ise şuradan itibaren, bakın şuradan itibaren ölçüyorum. Şu sap şu kısımdan başlıyor aslında tam olarak, ama şu buradan itibaren kesmeye başladığımız için, yani yandan itibaren. Evet. 50 santim sapımız var. Bitmiş halinde. Videonun içinde başka ölçüler de göreceksiniz ama o ölçüler yanları, kenarları dolaşılmamış halde olduğu için farklılık gösterebilir. Çünkü ilk başta daha esnek oluyor biliyorsunuz, ama kenarlarını bu şekilde hem sık iğneyle hem de ilmek kaydırmayla dolaştığımız için sonrasında toplama yapıyor. Çantaya kesinlikle ütü yapmadım. Hani onu söyleyeyim. Milano rafyaları ben ütülemiyorum. Ama normal kağıt iple ya da diğer rafyalarla çalışıyorsanız mutlaka çantanızı ütülemenizi tavsiye ederim. Şöyle içine bakalım. Bakın, bu şekilde siyah derili çıt çıt kullandım. Bu şekilde de çantamızın içine bir ağız çıt çıtı taktım. Çünkü çantamız iki türlü kullanılıyor. Bir ağzı açık, bir de bu şekilde katlanmış haliyle. Ben bu formda daha, bakın görüyorsunuz, bu şekilde daha rahat kullanabilmek için ağzına bir de çıt çıt taktım. Orijinalinde bu çantamız boydan boya şu şekilde yandan birleştirmeliydi. Bunu da tabanı aynısıyla yapmak için yapmışlar, ama ben kendi yöntemimle hem tabanını aynısından yaptım, hem örnek devamlılığını iki tarafa doğru sağladım, hem de yanı dikişsiz bir şekilde yaptım. Bu çok daha büyük bir kolaylık ve bence daha güzel duruyor. Çünkü yan birleştirmelerde herkes aynı muntazamlıkta birleştiremeyebiliyor. İplerimizden kaynaklı da olabiliyor bu. Bazılarında kasma yapabiliyor. O da çantanın formunu ve duruşunu bozuyor. Ama bu şekilde yaptığınız zaman siz de bu güzel çantayı istediğiniz formu yakalayarak hazırlayabileceksiniz. Kendimce değişiklikler yaptım. Çantanın elbette ki orijinali bir markaya ait olsa da bu yöntem, bu teknik ve bu sayılarla tamamen ben ördüm. O yüzden rica ediyorum, lütfen çantamın videosunun YouTube'da videosunu çekmeyiniz rica ediyorum. Çünkü hazır sayılarla, hazır yöntemlerle daha sonra videolarımın kopyalandığını görüyorum. Gerçekten emeğime yazık oluyor. Çünkü kendimce yapıyorum hepsini. Hiçbir videodan faydalanmıyorum. Kendi sayılarımla, kendi yöntemlerimi kullanıyorum. O yüzden
Eğer bu çantanın videosunu çekerseniz marka çantayı değil benim çantamı yapmış olursunuz. Şimdiden onları uyarmak istiyorum bu konuda. Elbette ki sizler dilediğinizce örüp dilediğinizce ister kendinize ister hediye ister satış için yapabilirsiniz. Ben bu videoları sizler faydalanın diye çekiyorum. Sözüm asla size değil, sözüm çantamın videosunu çekenlere. O yüzden yanlış anlaşılma olmasın diyorum. Ben çok severek ördüm. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve bu güzel çantayı benimle beraber örersiniz diye düşünüyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup sonrasında videolarımı izlediğiniz zaman beğenir, ufak yorumlar yaparsanız çok çok mutlu olurum. Biliyorsunuz etkileşimler çok önemli bizim için. Çok emek veriyoruz. Çok uzun saatler, mesailer harcıyoruz. O yüzden sizlerden de bu konuda destek bekliyorum. Hazırsanız haydi hemen videomuzu başlayalım. Heyecanla bu güzel çantayı hep birlikte örelim diyorum. Evet, başlayalım dilerseniz. Şimdi ben bu çantada Milano rafya ip kullanacağım. Ben tabii önden bir deneme yaptığım için bakın söktüm ipi. Ama hiçbir şekilde örerken bir sıkıntı olmuyor. O yüzden tekrar kullanabiliyorum bu ipimi. Şimdi 3.25 milimlik tığ kullanıyorum ben Milano rafyayı örerken. Çok 3 milimlere gitmenizi istemem. Hani çünkü o zaman da çok ip daha da inceliyor ve daha dantel gibi bir görüntü elde edilmiş oluyor. 3.5, 3.25 hani bu ayarda örebilirsiniz bu çantayı. Ama eliniz çok gevşekse o zaman 3 milimetreyi kullanabilirsiniz diyorum. Şimdi hemen başlayalım dilerseniz. Şimdi değişik bir taban çalışacağız bu çantamızda. Öncelikle tabanımıza başlayacağız. Tabanımızın yarısını bir öreceğiz. Yarısını sonra öreceğiz. Ve sonrasında ise artık etrafında dolaşarak ilerleyeceğiz. Ben tek bir parçadan taban üzerine tek bir parçadan örneğin devamını sağlayacak şekilde, örnek görüntüsünün devamını sağlayacak şekilde bu çantayı hazırlayacağım sizlere. Şimdi öncelikle pay bırakmıyorum, bakın. Şu şekilde tuttum. Tabi burada yöntemler size kalmış. Bakın dilerseniz işte kilitle de başlayabilirsiniz şöyle. İsterseniz bu sefer de böyle başlayalım. Hemen 1, 2. Bakın zincirlerimi çok gevşek çekmiyorum. Şimdi çok gevşek çekersem eğer o zaman çantamın alt kısmında bir marullanma olur. Yani bir genişlik oluşur. O yüzden çok çekmeyeceğim. Normal. Tepede zincirlerim nasıl olacaksa aynı şekilde çekiyorum. Şimdi 73 artı bir zincir çekerek başlayacağım. Bakın 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dilerseniz hemen 73 artı bir zincirimi çekip geleyim. Evet, şimdi 73 tane zincirimi çektim. Bakın zincir boyunu da vereyim sizlere. Başka ip kullanmak istediğinizde şimdi adım adım vereceğim ki siz de ona göre ayarlayabilin. Buradaki kriterimiz şu. Bakın ne kadar çekmişiz. Şöyle üstüne koyalım daha anlaşılır olsun. Şu şekilde tuttuğumuzda 34 santimlik bir zincir çekmişim. Şimdi burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. İpiniz sonuçta değişebilir. Zincir sayınızı neye göre ayarlayacaksınız? 3'ün katı artı 1 şeklinde. Yani şimdi 73 tane burada sık iğnemiz olması gerekiyor. Neden? 72 3'ün katı. 3'ün katı artı 1. Yani herhangi bir şekilde daha da arttırıp siz azaltabilirsiniz. Bu şekilde unutmayın 3'ün katı artı 1. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bakın bir zincir çekiyorum. Ve hemen sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Burada şöyle bir durum var. Üzerine tekrardan tersten örnek kuracağımız için şu şekilde arkadan yapmamız gerekiyor. Tepe ilmeklerimizin oluşması açısından bu şekilde arkadaki bakın şu birer tane biliyorsunuz tek kanatlarımız var. Böyle kabarık kabarık. Onlara şöyle tırnağımdan yardım alıyorum. Onlara batmak biraz zor oluyor. Sakın dediğim gibi gevşek çekmeyin. Yoksa örgünüzün alt kısmı
geniş kalır, üste doğru daralır. Özellikle rafyada bu çok önemli. Bakın bu şekilde. İlk sıra biraz zor oluyor arka loblara battığımızda. Eğer normal tepelerine batarak gitseydik çok daha kolay ilerleyecektik. Bakın bu şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. Böylelikle bakın şöyle bir tepe oluşuyor. Normal aynı sık iğnemizin tepesi nasıl VV ise altında da bu VV'leri görebiliyorsunuz. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim. Toplamda dediğim gibi 73 tane sık iğnem olacak. 73 tane sık iğneyi yapıp geliyorum. Evet, şimdi bütün sık iğnelerimizi yaptık. Şimdi tekrardan bir ölçelim. Kaç santim oldu? Evet. Bakın şöyle 32 santime düştü. 32 santime gerilemiş oldu tabanımızın, bakın sık iğne ile örülmüş hali. Şimdi artık örneğimizi koymaya başlayacağız. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum arkaya. Şimdi buradaki çektiğim 3 tane zincir buradaki ilk sık iğnemizin zaten tepesini oluşturmuş oluyor. O yüzden yanındaki bakın birinci, ikinci atlıyorum. Geldim üçüncüye. Geldim buraya. Bakın biraz uzatıyorum. Tekrar doladım. Tekrar girdim. Tekrar doladım. Tekrar girdim. Yani aynı yere 3 kere giriyorum. Çıkarttım. Ve bu şekilde ikisini bir topladım. Şimdi 1-2 tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. En son battığım yere tekrardan giriyorum. Bakın ben ince bir rafya kullandığım için fıstıklarımın belirgin olması için 3 kere battım. Ancak siz daha az belirgin olmasını istiyorsanız ya da ipiniz daha kalınsa bakın bu şekilde 2 tane de yapabilirsiniz. İkili fıstık da yapabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Bu tamamen size kalmış. Örnek sayınızı değiştirmez hiçbir şekilde. Pardon, özür dilerim. Evet, bu şekildeyken bırakıyorum, ipimi doluyorum. Şimdi 1-2 tane atlıyorum. Üçüncüye geliyorum. Bir tane daha. 2. Aynı yere bakın yine 3 kere girdim. Çıkarttım. Şimdi tığımın üstünde bakın 1, 2, 3 tane varken topladım ve böylelikle ikisini aynı anda oluşturmuş oluyorum. Yine araya 2 zincir çekiyorum. Geliyorum en son battığım fıstığı yaptığım yere tekrar giriyorum. 1 doluyorum, tekrar giriyorum. 3 sefer yapıyorum bunu. Çektim. Böyleyken bırakıyorum. Tekrar doluyorum. 1-2 tane boşluk bırakıyorum. Üçüncüsüne giriyorum. Tekrar 1 2 3 3 kere yapıyorum ve artık tığımın üstünde 3 tane varken hepsini bir topluyorum. 1-2 tane çektim. Girdim en son battığım yere. Tel çekti. 1 2 ve 3. Toplamadım. Tekrar doladım. Bakın ister istemez insan böyle bir toparlamak istiyor. Unutmayın, 2 tane tığımın üstünde kaldı. İpimi doladım. 1-2 taneyi atladım. Geldim üçüncüye. 1 2 ve 3. Üçünü bir topladım. Sonrasında tekrar hepsini bir toparladım. Şimdi 1 2 zincirimi çekiyorum. Bakın çok güzel görünüyor, görüyorsunuz. Bu şekilde daha dolu dolu oluyor 3 taneyle yaptığımızda. İpimi doladım. Geldim. 1 tekrar girdim. 2 tekrar girdim. 3
Hepsini bir topladım. Bakın tekrar toplamıyorum. Tığımı tekrar doladım. 1, 2, üçüncüye tekrar giriyorum. Buraya bir fıstık daha. 2 ve 3. 1, 2. Bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar devam edeceğim. Unutmayın, her seferinde en son battığımız yere tekrar giriyoruz. Önce bakın şöyle topluyorum hepsini. Tığımın üstüne 2 tane bırakıyorum. Doluyorum. 2 tane atlıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi hepsini topladım. Yine araya 2 zincir çektim. Bakın son derece güzel bir şekilde ilerliyoruz. Şimdi bu yöntemle sıra sonuna kadar gidelim. Evet, şimdi bakın sıra sonuna kadar geldim. Artık sona geliyoruz. Hemen burada sıradaki fıstığımı bu şekilde yapıyorum. Şimdi ipimi doluyorum, geliyorum buraya. Son sık iğnenin içindeyim. Geliyorum tekrardan. Bakın buraya bir fıstık yapacağım. 1, 2, 3. Şimdi hepsini bir topladım bu şekilde. Sonrasında artık 1, 2 zincir çekiyorum ve bu son noktaya bir tane bu şekilde trabzan yapıyorum. Şöyle asıldım. Bakın şöyle bir düzeltiyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Trabzanın üstüne bir tane sık iğne, boşluğa 2 tane sık iğne. Buraya bir tane sık iğne, tepeye, boşluğa 2 tane sık iğne. Fıstıkların bakın birleştiği yerin tepesine bir tane, boşluklara 2 tane zincir olduğu için aralarda 2 tane sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar tepeye 1, boşluğa 2 olacak şekilde burada sık iğnelerimizi düzgün yapmaya çalışalım. Çünkü sık iğnelerimizin yüzünü değil tersini kullanacağız. Yani hep fıstıklar yüzde olacak. Şöyle göstereceğim şimdi size. Yani şu şekilde örgümüz de burası önde olacak. Önü burası. O yüzden fıstıklarımızın yüzünü kullanacağımız için sık iğnelerimizin de tersini kullanmış olacağız. Ondan dolayı sık iğnelerinizi çok gevşek tutmayın. Arkaları düzgün olsun ki örgümüz güzel görünsün. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi yapıp geliyoruz. Evet, şimdi geldim buraya. Burada artık bakın tepesine şuraya bir tane yapıyorum. Daha sonrasında buradaki zincirin tepesine de bir tane yapıyorum. Şöyle 2 de bundan birlikte alayım. Evet. Buraya da bir tane bu şekilde sık iğnemi yaptım. Şimdi 1, 2, şimdi 3 tane buradaki direk için. 2 tane de aralarda zincir çekiyorduk ya. Evet, şimdi ipimi doladım. Bakın. Bu arada yanlışlıkla aynı şekilde başlamışım. O yüzden ben bir sırayı sökmek zorunda kaldım. O yüzden şimdi size tekrardan gösteriyorum. Şimdi bunun şurası değil. Bakın. Şu en sonuncu değil. Bir önceki. Şimdi buraya yani tam zaten bakın fıstığın tepesine gelmiş oluyor. Başlıyorum şimdi. 2, 3. Çektim. Tığımın üstünde 2 tane var. Geldim buraya. 1, 2, 3. Çıkarttım. Şimdi hepsini birden bu şekilde topladım. Bakın bu dolaştı geldi. Böyle buraya dönmüş oldu. Görüyorsunuz. Buradakinin tam tersi olmuş oluyor üstünde. Şimdi araya 1, 2 tane zincir geldim. Başlıyorum.
En son yaptığım fıstığın, bakın üzerine aynı yere tekrar yaptım. İpimi doladım. Bir sonraki fıstığın tepesine, yani 2 sık iğne atlıyorum. 3. sık iğnenin tepesi olmuş oluyor orası. Hepsini bir topladım. Yine 2 tane zincir çektim. Geldim buraya. 1, 2 ve 3. İşte benim Milano rafya tercih etmemin en büyük sebebi bu. Şu anda ben bunu kağıt iple ya da başka bir yerli rafya gibi böyle rafyalarla yapsaydım bu ipi kullanamayacaktım. Ama bakın söktüğüm ipi tekrardan kullanabiliyorum Milano rafya olduğunda. Çünkü örnek çıkartırken bakın çok fazla sök boz yapıyoruz biz. Böylelikle aynı ipi tekrar kullanabilmiş oluyorum. 3 çıkarttım. Tığımda 2 tane var. Hemen 1-2 tane atlıyorum. 3.'ye giriyorum. Burada dediğim gibi artık zaten saymanıza gerek kalmıyor. Çünkü battığımız noktalar hep fıstıkların hizası oluyor. Bakın görüyorsunuz. Bakın bu şekilde görüyorsunuz. Çok düzgün bir şekilde ilerliyoruz. Şimdi bunu da sıra sonuna kadar getireceğim ve tabanımızın yarı kısmı bitmiş olacak bu şekilde. Sonrasında diğer tarafını örmeye başlayacağız. Evet, geldim sıra sonuna. Bakın en son bu şekilde fıstığımı yaptım. Bu fıstığımı tamamladım. Sonrasında geldim. Buraya da ikili trabzanımı yaptım ve bitirdim. Evet. Gördüğünüz üzere son derece düzgün bir şekilde burayı tamamlamış olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın. Görüyorsunuz örneğimizin, fıstıklarımızın yüzü burada. Fıstıklarımızın yüzünü olacağı şekilde şöyle çeviriyorum. Görüyorsunuz fıstıklarımızın yüzü sık iğnelerimizin tersi. Hemen buradan ilk sık iğnenin tepesinden başlıyorum. Bakın buradan giriyorum. İpimi alttan tuttum. Çıkarttım. 1, 2, 3 tane. Bakın bu şekilde zincirim. Bunun tam simetriğini yapıyoruz. O yüzden 2 tane de ne yapıyordum? Araya çekiyordum. Ara zincirini çekiyorum. Bakın şu şekilde olmuş olacak. Buradakinin aynısı. İpimi doladım. Şimdi burada artık ne yapıyorum? Buradaki aynı noktaya giriyorum. Ve fıstığımı yapıyorum. 2 ve 3. Geldim. Bakın tığımın üstünde 2 tane var. Şimdi bir sonraki noktaya 1, 2 ve 3. Şimdi hepsini bir topladım. Bakın buradakinin aynısını buraya yapmış olduk. Görüyorsunuz. Bunun tam tamına tersi. Yani simetri diyebiliriz. Araya yine 1-2 zincir. En son fıstığın olduğu yere giriyorum. Tekrardan fıstık. Üçünü topladım. Geldim. Bakın fıstıkların olduğu hizaya, yani 2 tane atlıyorum 3.'ye. Ben daha öncesinde yapıp söktüğüm için bakın benim deliklerim duruyor. O yüzden rahat bir şekilde oraya batıyorum. 3. Şimdi hepsini bir topladım. 1-2 tane zincirimi çektim. Aynı fıstığın olduğu yere tekrardan geldim. Bakın buraya. Evet. Üçünü bir topladım. Bakın şimdi görüyorsunuz. Yarısını yaptık. Şimdi diğer yarısını yapacağız. Yani aynısından 2 tane de bu tarafa yapacağız ve sonrasında tabanımızı bitirmiş olacağız ve dönmeye, etrafını dolaşmaya başlayacağız.
Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar geleyim. Tekrar devam edelim. Evet, geldim yine sıranın sonuna. Bakın son fıstığımı da yaptım ve en baştaki sık iğnenin tepesine bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim, döndüm. 1 2 3 4. Bakın bu şekilde yoluma devam ediyorum. Yine bir tepeye 2 zincir kısmına, bir tane tepeye 2 tane zincir kısmına, bir tepeye 2 tane zincir kısmı. Şimdi bu şekilde tekrardan bu sırayı dolaşıp sıra sonuna kadar geliyorum. Artık bakın son zincire gelmiştik. 5 zincir vardı burada, hatırlarsanız. 2 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi burada yine 3. zincirin tepesine de sık iğnemi yaptım ve böylelikle bu sırayı da tamamlamış oldum. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Hemen burada şu görmüş olduğunuz 2 taneyi atlayıp bunun tepesine, yani yine fıstığın tepesinin hizasına geliyorum ve bu şekilde toparlıyorum bunu. Şimdi artık burada 1 2 tane zincir çekiyorum ve aynı noktadan başlayarak bu şekilde yukarı alttakinin aynısının simetriğini bakın yukarıya yapıyorum. Yine 3 tane doladım. Bakın çekmedim tığımda. Atladım 2 tane. Nereye denk geldi? Bakın yine fıstığın hizasına, tepeye denk geldi. Geldim buraya. 1 2 ve 3. Üçünü bir topladım. Sonra buradaki 3 ilmeği de topladım. Ve artık yine olması gerektiği şekilde devam ediyorum. Fıstık fıstık gidiyoruz bu şekilde. 3 tanesi topladım. Artık bunu bu sırayı da tamamladıktan sonra etrafını sık iğne ile dolaşacağız ve artık tabanımız hazır olmuş olacak. Şimdi geldim, bakın buranın sonuna da en son fıstıklarımı yaptım. 2 zincirimi çektim. Bu son fıstık yaptığım yere tekrardan bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Sık iğneyi dolaşırken yine bu şekilde tersten dolaşacağız ki örgümüzün devamlılığı, görüntüsü bozulmasın diye. Şimdi bir tane trabzanın tepesine, yine 2 tane zincir boşluğuna, bir tane fıstığın tepesine, 2 tane zincir boşluğuna. Yani diğer sıralarda ne yaptıysam şimdi burayı da aynı şekilde bir sıra sonuna kadar geliyorum. Daha sonra devam edeceğiz. Komple çevreleyeceğiz bu şekilde örgümüzü. Evet, geldim şimdi sıranın sonuna. En son zincir boşluğuna 2 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi geliyorum bir tane fıstığın tepesine. Bir tane buradaki 3. zincirin tepesine. Ve sonrasında aynı zincire bir tane daha batıyorum. Evet, bakın köşeye 2 tane battım. Geldim buradaki yandaki trabzan boşluklarına. Buraya 3 tane yapıyorum. Bir tane sık iğnenin olduğu yere yapıyorum. Geliyorum şimdi buraya yine 2 3 tane yapıyorum. Bir tane sık iğnenin olduğu kısma yapıyorum. Şöyle içinden yürütelim. Şimdi trabzanlı kısma geldim, bakın. 1 2 ve 3.
Şimdi bir tane sık iğnenin olduğu kısma. Şimdi geliyorum yine buraya. 1, 2 ve 3. 3 taneyi yaptım. Şimdi geldim buradaki ilk tepeye. 1, 2 tane yapıyorum buraya. Bakın bu şekilde bu kısmı dönmüş, halletmiş olduk. Şimdi dönüyorum artık. Bakın fıstığın tepesindeyim. İpi de bir taraftan şimdi içinden yürüteceğim. 2 tane zincir boşluğuna. Bir tane tepeye. 2 tane zincir boşluğuna. Evet. Şimdi bu şekilde burayı da aynen devam edelim. Sıra sonuna kadar gelelim. Artık şu yan tarafımızı da bitireceğiz ve sonrasında gövdeyi örmeye başlayacağız birlikte. Hemen bu kısmı yapıp geliyorum. Evet, şimdi geldim. Bakın en son fıstığın üstüne de yaptım. Şimdi burada 1, 2 tane zincir boşluğu için köşeye geldim. Bakın 3. zincirin üzerine aynı yere tekrardan battım. Geldim trabzan niyetine. Bakın bir 3 tane de buraya yapıyorum ve sonrasında artık bir tane şu sık iğne kısmı için yapıyorum. Yine 3 tane 1, 2, 3 tane trabzan kısmı için yapıyorum. Yine bir tane sık iğne kısmı için yapıyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3. 3 tane ara için yaptım. Bir tane sık iğne için yaptım. Tekrar 1, 2 ve 3 taneyi yapıp şimdi şu ipi bir keselim şuradan. Şimdi burada bakın şuraya bir tane batmıştık ya dönüşte. Buradan başlamıştık zaten. Şimdi aynı noktaya bir tane daha batıyorum ve burada ipimi kesiyorum. Önce şunu bir gizleyelim. Bakın yanındaki değil, bir sonraki. Tekrar ipin çıktığı yerden arkaya geçiyorum. Sonrasında ilmeklerimin arasından ipimi çekiyorum ve kesiyorum. Evet, bakın burası tersi görüyorsunuz. Burası örgümüzün yüzü. Şimdi sık iğnemizi tersten yaptığımız, bakın tersi burası. Sık iğnemizin tersi, biz bu şekilde başlayacağız. Fıstıkların yüzü olacak, sık iğnelerimizin tersi olacak. Şimdi tam şuradaki orta noktadan ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Şimdi alttan ipimi çekiyorum, uzattım. Aynı yere tekrar giriyorum. Tekrar uzatıyorum. Aynı yere tekrar gidiyorum. Ve hepsini bu şekilde topluyorum. Şimdi sadece bu ilk seferde bir tane bu şekilde zincirliyorum bunu. Bu bunun tepesi yerine geçmiş oluyor. Şimdi 1, 2 tane zincir çekiyorum.
Geliyorum. Şimdi aynı noktaya bir tane daha. 2 ve 3. Bakın geldim. Fıstığımın yarısını yaptım. İpimi doladım ve 1-2 tane atlıyorum. Üçüncüye. Topladım. Şimdi hepsini bir topladım. 1-2 tane zincir çektim. Geldim. En son fıstık yaptığım yere giriyorum. Tekrar fıstığımı yapıyorum. Bekliyorum bu aşamadayken. 1-2-3. Üçüncüye giriyorum. Üç kere de çıkartıyorum ve hepsini bir topluyorum. 1 2. Geliyorum aynı noktaya. 1 2 3. Çıkarttım. Bekliyorum. 1 2 3. Üçünü birden topladım. Devam ediyorum. 2 tane. Geldim aynı noktaya. Bakın artık normal düz sıramıza geçiyoruz. Yan tarafı dolaştık. Tığımın üstünde bakın çekmedim. Bu aşamadayken tekrar doladım. 2 tane atlıyorum ve artık nereye geliyorum? Bakın tekrar aynı şekilde fıstığın tepesinin hizasına geliyorum. 2 ve 3. Üçünü bir topladım. 1 2 zincir çektim. Geldim aynı noktaya tekrar. Tekrar bakın 1 2 tane atlıyorum. Üçüncü tam nereye denk geliyor? Şu fıstıkların birleşim yerinin tepesine geliyor. Hepsini bir topladım. 1 2. Burası zaten aynen gidiyor biliyorsunuz. Daha alt sıralarda yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Şimdi burayı dolaşalım. Diğer köşeye kadar gelelim. Oradan sonra nasıl devam edeceğiz? Hemen onu göstereceğim. Evet bakın geldim buraya kadar. En son fıstığın hizasına da fıstığımı yaptım. Şimdi devam ediyorum. Bakın. Yine 2 taneyi bıraktım. Devam ediyorum. 1 2 ve 3. Topladım. 1 2 zincir aynı yere tekrar. 2 ve 3 çektim. Devam ediyorum. 1 2 3. Şimdi hepsini bir topladım. 1 2 zincir çektim. Devam ediyorum. Aynı boşluğa tekrar topladım. Doladım. Devam ediyorum. 1 2 3 2 3 seferde fıstığımı yaptım. Yine hatırlatıyorum. İpiniz kalınsa fıstıklarınızı ikili fıstık yapabilirsiniz. 3 fazla gelebilir. Bakın yoluma devam ediyorum şimdi. 2 ve 3. Doladım. 1 2 atladım. Geldim üçüncüye. 1 2 ve 3. Topladım. Tığımın üstünde 3 tane var. Hepsini bir alıyorum. 2 zincir çektim. Yine aynı nokta. Bakın buraları hiç kesmiyorum.
1 2 3. Üçünü bir topladım. 1 2 zincir çektim. 1 2 3 seferde tekrar doluyorum. Geliyorum. Şimdi 1 2 ve 3. Şimdi bakın burada buraya denk getirmem lazım ya. Şurada ikinciye batıyorum. Bakın görüyorsunuz. Yani bir tane göz sadece bu şekilde arttırmış oldum. 1 2 tane geldi. 1 2 3 aynı noktaya devam ediyorum. 1 2 tane atladım. Bakın fıstığın üstüne geldim artık. 1 2 ve 3. Şimdi hepsini bir topluyorum. 1 2 zincir geliyorum. Aynı noktaya. Tekrar düze çıktım. Bakın görüyorsunuz. Yani normal örneğimizin olduğu kısma çıktık. O yüzden fıstık tepelerinin hizasına denk geliyor. Yine ilmeklerimiz. Yolumuza devam ediyoruz. Bakın şu anda aslında örneğimizi kuruyoruz ve bu sayede üst sıralarda artık rahat edeceğiz. Bakın örnek devamlılığımız sağlanıyor. Yani o modelde olduğu gibi ve aynı şekilde aynı zamanda da çok daha bunu kolay bir şekilde yanlarda hiç ek olmadan daha düzgün bir şekilde yapabileceğiz bu yöntemle. Sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet geldim artık. Bakın köşeye yaklaştım. En son görmüş olduğunuz fıstık tepesine geldim. Şimdi aynı yerden devam ediyorum. Yoluma. Bir, iki, üçüncüye girdim. Hepsini bir topladım. Bir, iki zincir çektim. Aynı yere tekrar. Her fıstık yaptığım yere bir fıstıkla daha başlıyorum bakın. 1 2 geldim buraya. Hepsini bir topladım. 1 2 geldim aynı noktaya. Bir, iki, üç. Hepsini bir topladım. Bir, iki, ve üç. Bakın bu şekilde geldim. Şimdi bununla bunu birbirine bağlamam gerekiyor. Burada hani şu ilk bir tane zincir yapmıştık ya tepesine. Oraya giriyorum. Bakın. Burada bu şekilde artık ilmek almıyorum. Bunları içinden geçiriyorum. Bakın görüyorsunuz ne kadar düzgün bir şekilde birleşti. Sayımız tam geldi. Gerçekten çok düzgün bir şekilde ilerlemiş olduk. Şimdi artık bir zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Unutmuyoruz. Bir ters bir yüz gitmemiz gerekiyor. Aynı şu görüntünün devamlılığını sağlamamız için. Şimdi bunu neden yapıyoruz? Onu da söyleyeyim. Neden ters yüz görüntüsünü yapıyoruz? Bir çantanın orijinalinde bu şekilde yapılmış. İkincisi de yukarılara geldiğimizde sap detaylarını yaparken kesmeler yapacağız. O kesmelerde ters yüz gittiğimiz için o görüntünün devamlılığını sağlamak adına bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi bakın ne yapıyorum? Örgümü bir tane zincir çekip ters çeviriyorum.
Şimdi buradaki tepeden başlıyorum. 2 fıstığın birleşim tepesinden. Bakın arada 2 zincir var. O zaman 2 sık iğne. Bir tane tepeye. İki tane zincir boşluğunu. Yani her sırada yaptığımız gibi, her sık iğne sırasında yaptığımız aynısını bu sırada da yapacağız. Boşluklara 2 tane sık iğne, tepelere bir tane sık iğne. Boşluklara 1, 2 tane, tepeye bu şekilde bir tane. Boşluğa 2, tepeye 1. Şimdi dilerseniz sıra sonuna kadar, yani şu başladığımız yere kadar hemen dolaşıp geliyorum. Şimdi dönmeye başladı. Bakın görüyorsunuz. Kıvrılma başlamadan hemen ölçüsünü de vereyim. Çünkü taban bitiminde ölçü vermeyi unuttum. Tabanımız kaç santim oldu? Tabanımız 32 santim olmuş oldu. Hemen şöyle enine de bakalım. Enimiz de toplamda 7 santim olmuş oldu. Şimdi geldim. Bakın en son sık iğnemi de yaptım. Tekrar yapayım. Hatırlarsanız ilk bunun tepesiyle başlamıştık. Hemen uzatıyorum. Bakın bu tepesine yaptığım değil. İlk gerçek. Yani bir sonraki yine kısalmış. Şöyle geliyorum ve bu şekilde çektim. Sonrasında uzantısından giriyorum, sıkıştırıyorum ve uzattım. Bu şekilde. Ne yapıyorum? Dönüyorum öne. Bakın aynı noktaya burada. Şimdi şu görmüş olduğunuz tepesi, aynı yere tekrar giriyorum. Bir daha giriyorum. Bakın yine aynı şekilde başlıyorum buradan. Bu tepesini bu sefer kapatmıyorum. Aldım bunu. Yine geldim. Bakın bir diğer fıstıkların hizasını takip ediyorum. Geldim buraya. Bu sefer 2 tane var tığımın üstünde. Çünkü ilkinin tepesi yok biliyorsunuz. O yüzden bu şekilde olmuş oluyor ilki. Şimdi 1, 2 tane zincirimi çektim. Devam ediyorum. 2 tane var. 1, 2 tane bıraktım. Üçüncüye girdim. 2 ve 3. Hepsini bir topladım. 1, 2 zincir çektim. 1, uzatıyorum bakın. 2 ve 3. 2 tane var tığımda. 1, 2 tane atlıyorum. Girdim üçüncüye. Zaten üçüncülerim hep fıstıkların tepesine denk geliyor. Şimdi hepsini bir topladım. 1, 2. Aynı şekilde bakın bu sırayı da bu şekilde devam edeceğim. Artık istediğim yüksekliğe gelene kadar söyleyeceğim ben size onu. Bu şekilde bir sıra bakın çevirmeyi unutmuyoruz. Bu sırayı bitiriyorum. Sık iğneleri tersten yapıyoruz. Unutmayın. Bakın bu şekilde yoluma devam edeceğim. Burada nasılsa örneği o şekilde tamamlıyoruz. Bakın bir sıra sonuna geldiğimde göreceksiniz. Ek yerimizin hep ortada kalması için burada tekli fıstıkla başlamıştık. Hatırlarsanız
Burada bakın ikili fıstıkla başladık. Bir üst sırada tekrar tekli fıstıkla başlayacağız. Bir üst sırada tekrar ikili fıstıkla başlayacağız. Böylelikle şu ek yerimiz hep ortada olmaya devam edecek. Bakın görüyorsunuz aynı şekilde bir alttakinin bir üstte tam tersi olacak şekilde ilerleyeceğiz ki ek yerimiz hep ortada devam etmiş olsun. Hemen bu fıstık sırasını bitiriyorum. Tekrar sık iğne sırasına birlikte çıkalım. Ondan sonra artık videolarda ek yerlerini tekrar ederekten devam edebilirsiniz. Yani bir buradaki gibi yapıyoruz, bir buradaki gibi yapıyoruz. Bir buradaki gibi, bir buradaki gibi. Siz bu şekilde dediğim gibi videoyu geri sararak, izleyerek her sırada ne yaptım? Zaten birkaç sıra yaptığınız zaman anlayacaksınız. Çünkü örneğin devam etmesi gerekiyor. Mesela burada bu varsa dönüp dolaşıp geldiğimizde burada ne olması lazım? Şu aynı noktada bir tane daha şöyle bir başağımızın olması lazım. Örgünün modelin birbirini tamamlayarak gitmesi için. Evet bakın şimdi bu şekilde burayı da tamamladım. Şimdi neresi eksik? Aradaki 2 zincir eksik. 2 zincirimi çekiyorum ve buradaki tepe noktasına ilmek kaydırıyorum. Bakın şimdi ilmek kaydırdım ve geri döndüm. Şöyle ipimizi alalım. Şimdi bakın tepesine giriyorum ve buraya bu şekilde bir sık iğne yapıyorum. Yine 2 tane boşluğa, bir tane tepeye. 2 tane boşluğa, bir tane tepeye. Bu şekilde devam edelim. Bu şekilde yukarı doğru gideceğim. Dediğim gibi birazdan kaç sıra öreceğim, kaç santim öreceğim hepsinin bilgisini vereceğim. Evet şimdi çantamı 30 santim olacak şekilde ördüm. Bu 30 santimi nereden hesaplıyorum? Bakın şu hatırlarsanız şuradaki ilk 4 sıra bizim tabanımızdı. Tabandan sonrası tutuyorum şu şekilde ve bakın şöyle 30 santim, yani tabii ki de böyle 30-30,5 hani bu civarlar olabilir, hiç önemli değil. Sonrasında hemen şöyle çantamın enini de ölçüsünü de vermek istiyorum size. Orijinali 38 santimdi ama 39. Şimdi burada artık ilk yapacağımız şey çantamızın yan ortalarını bulmak. Onu da çantaya şu şekilde böyle düzgün bir form veriyoruz ve tam yanlarını bu şekilde işaretliyoruz. Tam yanlarını işaretledikten sonra orta noktasını buluyorum. Benim örneğimle bu 7 tane. Siz eğer daha kalın bir ip yaptıysanız bu 5'li de olabilir sizde. O yüzden santim açısından vereceğim ki siz ona göre ayarlayın. Bakın yukarı doğru şöyle birleştiği noktalar var ya, buradan başlamamız gerekiyor. Yani üste giderken, o yüzden ben santim olarak vereceğim. Siz kendi ölçünüzde ayarlayın. Sizin ipiniz daha kalınsa başaklarınız daha büyük olacaktır. Bakın arada 8 santim var. Görüyorsunuz. Şöyle kenarda da 15 santim var. Kenardan 15 santim olacak şekilde işaretleyicimi bakın 2 fıstığın birleştiği tepeye takıyorum. Arada 8 santim var. Bu çok önemli değil. Mesela 8 olmaz, 8,5 olur, 9 olur. Hani o sizin çantanızın tabii ki de ölçüsüne göre değişir. Hep ölçü veriyorum. Bakın dikkat edin. İpim benim çok ince olduğu için bende örnek sayısı fazla oluyor. Siz kendi ölçünüzde, kendi ipinize göre yapacağınız için o yüzden santimleri baz alın. Yani çantanın ağız kısmına geldiğinizde iki yanı bulun. Bu şekilde ortası bakın 8 santim oldu. Şimdi geldim. Ama eğer ki şunu da söyleyeyim. Eğer siz hiç santimlere dikkat etmediniz ve tamamen benimle beraber ördüyseniz, benim sayılarımla ördüyseniz ve sizin daha büyük bir çantanız olduysa o zaman yine 7'yi baz alın. Yani bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Birinciye ve 7.'ye
takıyorum. Sıra sayısı olarak da söyleyeyim. Bakın tabandan itibaren, tabanı saymıyorum. Tabandan itibaren şu tabanda 4 tane vardı. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sıra örmüşüm. Tabanı saymadım, tekrar söylüyorum, 17 sıra. Eğer taban merkezinden hesaplayacak olursak 19 sıra yapmış oluyor. Şimdi geldim işaretlediğim noktadan artık üst sıraları dönmeye başlayacağım. İşaretleyicimin olduğu yere tığımı takıyorum. İpimi alttan verdim. Ve buraya şimdi normalde doğrudan yükselirim ben burada. Yani fıstıkla başlayacağız ama öncelikle o fıstığın kenarına batabilmemiz açısından buraya bakın bu şekilde zincirle başlıyorum. Sonra ipimi doluyorum. Aynı yere tekrar giriyorum. 1, 2 ve 3. Bakın bu şekilde 2 tane bıraktım tığımda. İpimi tekrardan doladım. Geldim buraya. Yandaki noktaya. Hepsini bir topladım. Bakın bu, tekrar söylüyorum, buradaki bu zincirlerin sebebi burayı dolaşırken sık iğnelerimizi yapabilmemiz açısından. Şimdi 2 tane zincir çektim. Aynı şekilde örneğimizi kuracağız. İşte git gel örgüyü seçmemizin sebebi bu. Böylelikle şimdi burada git gel yapacağımız için örgümüzün şekli değişmeyecek. Şimdi burasını biliyoruz zaten. Ben şu işaretleyicimin olduğu yere kadar hemen örüp geliyorum. Evet, geldim şimdi sıranın sonuna. En son işaretlediğim noktaya da fıstığımı yapıyorum şimdi. Bakın bu şekilde getirdim. Sonrasında aynı noktaya bir tane ikili trabzan yapıp hepsini birleştiriyorum. Yine söylüyorum, bu ikili trabzana sonra döndüğümde batacağım. Yani üzerine batabilmek için yaptım onu. Bakın bu şekilde burayı da yatırmış olduk. Yani şu şekilde yatırmış olduk. Şimdi bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Diğer tarafı da aynen yapacaksınız. O yüzden videoyu geriye alıp tekrar o aşamayı da yapabilirsiniz. Şimdi fıstığın üstünden başlıyorum. Yine aralara 2. Örneğin orijinalinde hep aralara batmışlar. Yani tepelere hiç batmamışlar. 3'er taneyi olduğu gibi aralara batarak yapmışlar. Ama ben o görüntüden çok hoşlanmadım. Bu daha çok hoşuma gitti. O yüzden bu şekilde yapmayı tercih ettim. Bir de onda V'leri hep aynı yönde üst üste denk getirmişler. Yani öyle de yapılabilir miydi? Evet, yapılabilirdi. Evet, bu şekilde şimdi tersten şu başladığım yere kadar örüp geliyorum. Evet, geldim sıranın sonuna. Bakın burada artık en son batacağım nokta şu görmüş olduğunuz fıstığın tepesi. Artık zincir var burada, bakın o zincire bir daha batmıyoruz. Şimdi tekrardan 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve yine yukarıya çıkıyorum. Bakın tekrardan bu noktaya geliyorum. Yine üçlü fıstığımla başlıyorum. Geldim bu tepeye. Bakın yine şu şekilde şu eğimi vermiş olduk bu sayede. 2 zincir çektim.
Evet. Şimdi yine sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonundan birlikte devam edelim. Aslında hep aynı işlemi yapacağız ama hani yeni başlayanlar, kafası karışanlar olabilir. Her 3 sıra aşamada da o yüzden göstereceğim. Evet, geldim sıranın sonuna. Yine son fıstık kısmımızı yapıyoruz. Bakın şuradaki en baştaki sık iğnenin tepesine girdim. Bunu da çıkarttım. Bir daha doladım. Şimdi aynı noktaya ne yapıyorum? Bir tane ikili trabzanın yarısını yaptım. Şimdi hepsini topladım. Bir zincirimi çekmiştim. Döndürdüm çantamı. Yine sık iğnelerime başlıyorum. Fıstığın tepesine bir tane, boşluğa 2 tane olacak şekilde. Şimdi bu sırayı da sık iğne dolaşıp geliyorum. Ondan sonra yine aynı şekilde başlayacaksınız. Bakın döndünüz geldiniz buraya kadar. Burada yine aynı 3 zincir çekip fıstığınızı yapıp aynı yöntemle başlayacaksınız. Burada da aynı yöntemle bitireceksiniz. Hemen 3. sırayı da yapıp geliyorum. Evet, şimdi geldim. Bakın artık 3 sırayı tamamladım. 4. sırada küçülmeye başlıyoruz artık. Burada küçüleceğimiz için şöyle göstereyim size. Şuradaki 1, 2, 3, 4. tepeye işaretleyicimi takıyorum. Ve şimdi zincir çektim. Sık iğnemi yapmaya başlıyorum. İşaretleyiciyi koyduğum yere kadar. Aralara 2, tepelere 1. Tel çektik herhalde. Evet. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. İpimi doladım. Aynı yere bakın şu görmüş olduğunuz ilk boşluğa giriyorum. Ve hemen üçlü fıstığımı yaptım. İpimi doladım. 1, 2 bakın 3. yine tepe noktasına. Geldim. Hepsini bir topladım. Araya 2 zincir. Şimdi tam anlatırken yarıda kaldı. Demiştim ki size örnekler orijinalinde hep üst üste geliyor. Aslında o şekilde yapabilirdik. Şimdi neden yapmadım onu söyleyeceğim. Burada aslında zor olduğu için değil. Sadece şu nokta. Şunu belirtmek istiyorum. Orijinal resminde de fark edersiniz. Örnek buraya kadar düz geliyor ama buradan sonra eksiltmeler başladıktan sonra artık örnek aşağıya doğru olmaktan çıkıyor, zikzağa dönüyor. Yani aynı bizdeki gibi. Bakın bizde tepeye gelen bir sonrakinde çukur ya, aynı buna dönüyor. Yani örnek buraya kadar farklı, buradan sonra farklı gidiyor. Ben tamamı aynı şekilde olsun istediğim için baştan itibaren o örneği kullandım. Yani bu yaptığım şekilde yaptım. İpimi doladım tekrar. En baştaki sık iğnemize geldim. Yine buraya da bir fıstık. Şimdi tekrar doluyorum. Ne yapıyordum? Kenara bir tane trabzan yapıyordum ki sık iğnelerime batabileyim. Şimdi hepsini bir
topladım. Bir zincir çektim, dönüyorum şimdi. Başlıyorum. Yine bir tepeye, 2 çukura, bir tepeye, 2 çukura, yine bir tepeye. Yine 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve dönüyorum. 3 zincirimi çektim, ipimi doladım, aynı yere tekrardan giriyorum. Bakın birinci ve tepeyi oluşturduk. 2 zincirimi çektim. Aynı yere tekrar girdim. Geldim. Buradaki en son sık iğnenin tepesine. Evet, 3 tane çektim. Şimdi tığımda 3 varken tekrar doladım. Girdim tekrar buraya. İkili trabzanın ikisini çıkarttım. Şimdi tığımda 4 tane var. Hepsini bir topladım. Bir zincir çektim. Dönüyorum. Artık ilmek sayımı 5 sık iğneye indireceğim. Bunun için burada bir tane buraya battım. 2 3 bu da yine bir. Toplamda kaç yaptık? 5 tane olmuş oldu. Şimdi 1 2 3 tane zincir çektim. Dönüyorum. Bakın 5 tane ya, tam ortadaki üçüncüye geliyorum. 1 2 3 buraya bir fıstık. Şimdi fıstığımı yaptıktan sonra bakın fıstıkların arasında hep 2 tane yapıyorduk ya, bu sefer bir zincir yapıyorum. Geliyorum tekrar aynı noktaya ve üçlü fıstığımı yapıp tepesini bakın bu şekilde kapatıyorum. Sonrasında tekrar tığımı doluyorum ve son sık iğnenin içine ikili trabzanımı yapıyorum. Döndüm, bir zincir çektim. Bir tane trabzanın tepesine, bir tane fıstığın tepesine, araya bir zincir çekmiştik. Bir tane araya, yine geldim bir tane fıstığın tepesine ve bir tane de artık buradaki üçüncü zincirimize yaptık ve böylelikle yine 5 tane sık iğnemizi elde etmiş olduk. Tekrar 1 2 3 zincir döndüm. Tığımı doladım. Fıstığımı yapacağım ortadaki üçüncü sık iğnemin üzerine. Topladım. Araya bir zincir çektim. Aynı yere tekrardan girdim. Tekrar bakın topladım. Fıstığı tamamlıyorum. Tığımı doladım. En son sık iğnenin üzerine yine ikili trabzan. Bir zincir çektim. Döndüm. İlk trabzana bir sık iğne. Fıstığa bir sık iğne. Boşluğa, aradaki zincir kısma bir sık iğne. Tekrar fıstığa şöyle girdim. Bir sık iğne ve bir tane de buradaki zincirimizin üçüncü son zincir tepesine. Bakın görüyorsunuz, bu şekilde çok güzel bir sapımız ilerlemiş oluyor. Tekrardan bakın son kez gösteriyorum. 3 zincir ipimi doladım. Geldim ortadaki üçüncü sık iğnenin tepesine. Bir tane fıstığım yaptım. Bakın fıstığımı kapattım. Araya bir zincir çektim. Tekrardan aynı noktaya girdim.
ve yine fıstığımı yapıp bakın yine kapattım. Sonrasında tığımı doladım. Son sık iğnenin üzerine bir tane ikili trabzanımı yaptım. Tekrar zincirimi çektim. Dönüyorum. Bu şekilde boyunu istediğim uzunluğa gelene kadar şöyle bir bakacağım. Gözüme nerede güzel gelirse. Çünkü sap bilgisini vermemişler. Orijinalde kaç sap olduğunu, yani kaç sıra sap örüldüğünü vermemişler. O yüzden göz kararı kendimce bir boy belirleyeceğim. Bakın sap kısmı zaten çok çabuk bitiyor. Görüyorsunuz. Evet. Böylelikle yukarı doğru ilerliyoruz. Evet, şimdi bakın tek tarafını bitirdim, diktim. Şöyle yüzünden göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu. Bu şekilde bakın hiç belli değil. Örnek devamlılığını diktiğimiz yer sağladığı için sanki yine bu arada sık iğne varmış gibi gayet güzel oluyor. Bu iplerimi de üzerine şimdi sık iğne dolaşırken içinde gizlemiş olacağım. Şimdi geldik bu tarafa. Demiştim size. Şimdi bir tarafını ipin devamlılığında yapıyoruz ama bir tarafı için yeniden başlamamız gerekiyor diye. Bunun için ne yapacaktık? 1, 2, 3, 4. Dördüncü, bakın. Birinci örnek, ikinci örnek, üçüncü örnek, dördüncü örnek. Dördüncü örneğin tepesinden başlıyoruz. Şimdi başlıyorum buradan. Bir, iki, üç zincir çektim. İpimi doladım. Aynı yere tekrardan giriyorum. Üçüncü kez giriyorum. Ve çektim. Bıraktım bu şekildeyken. Geliyorum şimdi buradaki tepeye. 1, 2, 3. Topladım. Şimdi hepsini birleştirdim. 1, 2 zincir çektim. Geldim buraya. Bunu birleştirdim. Tekrar 2 zincir çektim. Tekrar ipimi doladım. Geldim en son sık iğneye. 2, 3. 3 seferde çektim. Topladım. Tekrardan doladım. Girdim aynı yere. İkili trabzanın tekini yaptım. Bakın. Şimdi hepsini topladım. Bir zincir çekip dönüyorum. Aynı. Diğer sapı anlattığımda nasıl yapıyorsanız şimdi burasını da aynı şekilde yapacağız. Şimdi bir tepe, bir iki çukur, yani iki zincirin üzerine olacak şekilde yoluma devam ediyorum. Bakın en son tepe noktasına da battım. Şimdi yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Geldim. Aynı noktaya üçlü fıstığımı yaptım. Çıkartmıyorum, doladım. Geldim buradaki tepeye.
Şimdi hepsini bir topladım. 2 tane zincirimi çektim. Aynı noktaya yine en son, bakın buradaki sık iğnemin tepesine girdim. Şimdi bu haldeyken yine aynı şekilde aynı noktaya giriyorum. Bakın kenara bir trabzan oluşturuyorum bu şekilde. Yine bir zincir çekip döndüm. Bir tepe. Şimdi burada 1 2 zincir kısmına 3 kere batıyorum. Yine buradaki tepeye battım. 1 2 3 zincir çekip dönüyorum. Artık sap kısmımıza geçiyoruz. Tığımı doladım. 1 2 3. sık iğnenin tepesine girdim. 1 2 3 fıstığımı yaptım, topladım. Bir zincir çektim. 1 2 3 fıstığımı yaptım. Bakın topladım. İpimi doladım. En sondaki, bakın bir tane atlıyorum. En sondaki sık iğnemin tepesine giriyorum. Ve buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim, döndürdüm. 5 sık iğneden oluşuyor. Tepeye bir tane zincir boşluğuna, bir tane bu tepeye, bir tane de buradaki kenardaki zincir çekmiştik ki onun üçüncüsüne batıyoruz. Tekrar 1 2 3 zincir çekip dönüyoruz. Yine üçüncü sık iğneye fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Araya bir zincir çektim. Aynı yere tekrar kapattım. Tığımı doladım. En sondaki sık iğneye girdim ve ikili trabzanımı yaptım. Evet, şimdi bu şekilde devam ediyoruz. Kaç tane yaptım? Ben 12 tane yaptım bundan. Ama ölçü olarak size söylemek istiyorum. Çünkü dediğim gibi iplerimiz farklı olabilir. Ne kadarlık bir sap yapacağız? Santim ölçüsü olarak vermem daha doğru olur. Şimdi şuradan itibaren veriyorum. Bakın. Şu kısımdan itibaren veriyorum. Toplam 27 santim. Buradan itibaren. Yani 27 buradan, 27 buradan, haliyle ne olacak? 54 santime ulaşmış olacak. Burada şu çukurumuz olduğu için bu sap yeterli geliyor. Daha fazla, daha uzun yaparsak koldaki duruşu hoş olmayacaktır. O yüzden şimdi ben burayı da bitiriyorum. Karşılıklı nasıl dikiyoruz hemen onu göstereceğim. Bakın ilkine ip bırakmama gerek yok. Ama bu tarafı bitirdiğimde dikmek için biraz ip bırakacağım. Dikelim ve artık sık iğne kısmına geçelim. Evet, şimdi artık bitirdik. Şöyle dikmek için biraz pay bırakıyorum. Çok fazla gerek yok. Evet, iğnemize takalım. Şimdi alıyorum. Buranın yüzü, buranın yüzü. Şimdi buradaki, bakın zincir, kenarda zincir var. Zincirin 3. kanadı girdim. Buradaki trabzan. Tekrar aynı yerden geçiyorum.
Artık buradaki ikinci kanada geliyorum. Bakın neresi? Fıstık tepesindeyim şu an. Burada da fıstık tepesi. Aynı yerden 2 kere geçiyorum. Şimdi burada ortadaki zincirden geçiyorum. Burada da ortadaki zincirden geçiyorum. Yine aynı yerden. Buradaki fıstık tepesi. Buradaki fıstık tepesi. Yine 2 kere. Şimdi buradaki en son zincir tepesi. Buradaki trabzan tepesi. Buradan da 2 kere geçiyorum. Evet. Bu şekilde şimdi dikmiş olduk. Şu görmüş olduğunuz biraz sonra sık iğnelerin arasında zaten kamufle olacak. Bu da bu tarafa doğru kamufle olacak. Bu şekilde gidecek. Ama öncesinde şunu şöyle bir aşağıdan sık iğnelerin içinden geçirmek istiyorum. Şöyle zincirden aşağıya indireyim. Evet. Bakın görüyorsunuz aynı sık iğne gibi duruyor arası. Hiç belli olmuyor. Şimdi artık dilerseniz saplarımız hazır. Şöyle koyalım. Sık iğnelerini yaptığında güzelce toparlanacak. Çok da güzel görünecek çantamız. Bakın şöyle diğer tarafını da çevirelim. Son derece güzel, muntazam olmuş oldu. Şimdi dilerseniz bir tarafının sık iğnesini dolaşıp geleyim. İkinci tarafını birlikte yapalım. Bir kenarı şöyle bakın dolaşmışım. Bir kenarı dolaşmayı unutmuşum. O yüzden şimdi bunu sonradan dolaşıyorum. Onu da size göstereyim. Hani ola ki siz de böyle bir hata yaparsanız. En son şuradan bakın başladım. Aynı yine tersten olacak şekilde devam ediyorum. Çünkü iki tarafında aynı şekilde olması lazım. Şimdi en son batılan yere bakın şu şekilde bir ilmek kaydırdım. Yani en son dediğim bu üst sıraya çıkarken üstüne battığımız bakın fıstık tepesi ve burada ipimi kesiyorum. Şimdi bu zaten etrafını sık iğneyle dolaşırken bu ipi gizlerim. Bakın şimdi iki tarafta aynı olmuş oldu artık. Burada da aynı şekilde örgümüz mevcut. Şimdi artık dediğim gibi ben bir tarafını dolaşıp geleyim, ayarlayayım nasıl yapılacağını, diğer tarafını birlikte örelim. Evet, şimdi bir tarafının bakın iç kısmını yaptım, hallettim. Şimdi diğer tarafını birlikte yapıyoruz. Önce içini yapacağım, sonra dışını, en son çepeçevre zaten her tarafını aynı anda dolaşacağız. Şimdi yaparken nereden başlıyorum? Bakın ortadaki ek yerinden başlıyorum. Neresi orası? Burası. Tam şu nokta. Bakın burası ek yeri. Şimdi gireceğim buradaki herhangi bir yerden. Evet. Bu şekilde başlıyorum. Sonrasında şu boşluk yandaki bakın trabzanların olduğu kısma 3 tane. 2 ipi de içinden yürütüyorum. 3 tane. Bir tane şu aradaki
sık iğne olan yer. Üç tane. Bakın burada şuna dikkat edin. Şu trabzanın şuradaki boşluğuna batmıyoruz. Direkt şu gövde kısmına giriyorum. 1 2 ve 3. Bu ipleri sonrasında temizleriz, şu çıkan küçük parçaları. Sonra nereye geldim? Bakın sık iğne kısmına geldim. Buraya giriyorum. Yani yandan bir sık iğneyi içine almış oluyorum bu şekilde. Devam ediyorum. Şimdi trabzana geldim. 3 tane. 1 2 3. Geliyorum yine sık iğne kısmına. Sonra trabzan kısmına. 1 2 3. Şu ipimizi de keselim artık. Yine geldim sık iğne kısmına. Bir tane buraya. 3 tane trabzana. Şimdi bu şekilde ilerliyorum. Nereye kadar? Bakın sap kısmımız şuradan başlıyor. Buraya kadar gelelim. Şimdi buradan sonra biraz yöntemimiz değişecek. O kısımla tekrardan devam edelim. Evet, dediğim yere geldim. Bu arada şu püf noktasında söylemek istiyorum. Eğer ki sizin eliniz tepe ilmeklerini sıkı yapamıyorsanız, haliyle böyle sık iğneleri yaptığınızda burada bir genişleme hissediyorsanız hemen tığ küçültün. Yani ben şu anda aynı tığla yapıyorum ama siz diyelim ki hemen bir yarım numara ya da 0,25 milim bir küçültün. Tığınızı küçülttüğünüzde o problem ortadan kalkmış olacak diyorum. Şimdi geliyorum. Bakın şurada kenarda fıstıkların tepesinde şu bir kenarda bir kısım var. Bakın görüyorsunuz, açtırdım şu anda. Şimdi buraya da bir sık iğne yapıyorum. Sonrasında geliyorum. Bakın yan taraf için ne yapmıştık? Görüyorsunuz şurada bir trabzanımız var. Hemen 2 tane de onun gövdesine batıyorum. Geliyorum sık iğne kısmına. Bakın şurada bir tane sık iğne kısmına batıyorum. Yine geliyorum buradaki fıstığın tepesine. Biraz sıkışık olmuş burası. Neyse, orayı çok zorlamayalım. Onun yerine şuradaki boşluğa yapalım. İki tane yine trabzana yaptım. Şurada bir tane sık iğne sırası için yaptım. Geldim, bakın şu dediğim yer şurası. Fıstıkların tepesi. Buraya yaptım. Geldim trabzanın göbeğine yaptım. Yine bir tane sık iğne sırasına, bir tane fıstık tepesine, 2 tane trabzan, bir tane sık iğne sırası. Bakın burayı hiç kesmiyorum. Bir tane fıstıkların tepesine, 2 tane trabzanın göbeğine. İşte bu yanlarda yaptığımız trabzanlar ve zincirler bunun içinde. Şimdi geliyorum köşe kısmına. Bakın buradaki bir taneyi yaptım ya. İkinciyi yaparken çıkartmıyorum. Bu aşamadayken bir tane bu köşeye giriyorum. Sonra bir tane de bu ilk sık iğneye giriyorum. Ve şimdi hepsini birden topluyorum. Bakın böylelikle tam köşeyi dönmüş olduk. Şimdi yanındaki sık iğneden devam ediyorum yoluma.
Köşeyi bu şekilde yapmazsanız marullanır, toparlanmaz. Şu köşe dönüşünü yapmak için 3 yeri tek sık iğneye çeviriyoruz. Şimdi bu köşeye geliyorum. Evet. Şimdi bakın son sık iğneye geldim. Çıkartmadım, böyleyken bırakıyorum. Yanın tam köşeye, fıstığın dibine battım. Bir tane de zincire battım. Bakın tığımda 4 tane var. Şimdi hepsini bir topladım. Devam ediyorum. Zincire ikincisini yaptım. Bakın. Sonra geldim fıstığın, bakın üstündeki boşluğa. Geldim sık iğne. Bakın şu sıradaki sık iğnenin en son fıstığın battığı noktaya. Geldim zincire. Zincire 2 tane. Yine geldim fıstığın tepesi. Yine geldim sık iğne sırası. Geldim zincir. Fıstığın tepesi. Bu tarafta batmak daha kolay fıstıkların oraya. Bu sık iğne sırası. 2 tane de zincir için. Fıstık tepesi. Sık iğne sırası. 2 tane zincir kısmına. Fıstık tepesi. Zincir, pardon, sık iğne sırası ve artık bakın normal sap kısmına geçtik. Diğer tarafta olduğu gibi zincir kısmına 3 tane sık iğne, sık iğne kısmına 1 tane. Zincire 3 sık iğne, sık iğne kısmına 1 tane. Şimdi bu şekilde ek yerimize kadar gelelim. Oradan sonra devam edeceğiz. Bakın bu şekilde yapmış olduk. Şimdi bir sıra üzerine ilmek kaydırma dolaşacağız. O zaman çok daha düzgün hale gelecek. Şöyle elimizle düzeltelim. Örerken ister istemez zincirleri asıldığımız için. Evet. Bakın bu şekilde ilerliyoruz. Görüntüsü böyle olacak. Şimdi ek yerine kadar örüp geliyorum. Evet, bakın en son 3 tane sık iğnemi zincir boşluğuna yaptım. Ve buradaki bakın şu ilk sık iğnem, görüyorsunuz. Şu arada başladığım ek yeri, bu da ilk sık iğnem. Buraya ilmek kaydırıyorum. Yanındakine giriyorum. İlmek kaydırıyorum. Yanındakine giriyorum. İlmek kaydırıyorum. Şimdi bu şekilde bütün sık iğnelere ilmek kaydırarak gidiyorum. Bakın tekrar gösteriyorum. Girdim. Çektim ipi. 2 tane var. İkinciyi birincinin içinden geçiriyorum. Şimdi orijinalinde bu yok. Orijinali normal sık iğne yapmış ve bitirmiş. Ama ben daha böyle jilet gibi daha tok bir görüntüsü olması açısından sap kenarlarını ve ağız kısımlarını bu şekilde ilmek kaydırmayla dolaşmaya karar verdim. Bence çok daha düzgün duruyor. Bakın bu şekilde görüyorsunuz. Yapılmamış kısmı burası. Bakın yapılmış kısmı burası. Ne kadar düzgün bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Şimdi bu şekilde komple başladığım yer bakın burası. Buraya kadar ilmek kaydırıp geliyorum. Evet, şimdi geldim. Bakın en son buradaki 3 tane sık iğnenin sonuncusuna da ilmek kaydırdım. Ve burada artık ipimi kesiyorum. Şimdi iğneye geçiyorum.
Bakın şu görmüş olduğunuz bu ilk yaptığım ilmek kaydırma. Bu değil. Hemen bir sonrakine şöyle giriyorum. Sonrasında aynı yerden geri dönüyorum. Bakın bu şekilde gayet düzgün bir şekilde bitirdik. Şimdi bunu iğneyle sık iğnelerimin arasından gizleyeceğim. Şimdi bu taraf tamam. Artık dış kısma geçiyoruz. Şimdi dış kısma geçerken yine buradan başlayalım. Aynı şekilde. Şimdi buradan buraya gelene kadar aynı işlemleri tekrarlayacağız. Yani şurada bakın şu kısımda yapmış olduğumuz işlemin aynısını burada da yapacağız. Bu kısımda yaptığımızın aynısını da burada yapacağız. Yani bu kısımda herhangi bir değişiklik yok. Yine de şöyle başlayalım. Evet. Buraya ilk sık iğne benzeri o ilk sıkıştırmamızı yapıyoruz. Şimdi doğrudan giriyorum trabzanlarımın olduğu yere. 3 tane yapıyorduk. Bir tanesi şöyle hatırlatacağım. Sonra bir tane de sık iğne sırasına yapıyorduk. 3 tane buraya yapıyorduk. Bir tane sık iğne kısmına. Evet. Şimdi bakın bu taraf ilmek kaydırma ne kadar topladı görüyorsunuz. Şimdi bu diğer tarafı da yapıp ilmek kaydırmasını yaptığımızda orası da aynı olacak. Ben ilmek kaydırmaları 3 mm ile yaptım. Bu arada bilginiz olsun. Biraz şöyle toparlasın diye. Şimdi şuraya kadar bakın bu aynı gidiyor zaten. Şuraya kadar geleyim. Buradan sonra birlikte devam edelim. Evet geldik. Şimdi artık yatay kısma görüyorsunuz. Şimdi burada en son sık iğne kısmına yapmıştım. Şimdi diğer tarafta olduğu gibi bir tane fıstığın olduğu kısma 2 tane sık iğnenin olduğu kısma yine bir tane sık iğnenin olduğu kısım bir tane bakın fıstıkların tepesine şu yan tarafta yaptığım trabzana 2 tane. Şu 2 taneyi trabzan kısmına yaptım. Sonrasında bir tane ilmek alıyorum. Bakın buradan. Sonrasında bir tane ilmek yanındaki sık iğneden ikisini bir topladım ve yanındakiyle yoluma devam ediyorum. Bakın bu şekilde görüyorsunuz son derece düzgün oldu. Herhangi bir marullaşma yok. Şimdi buradan öreyim sık iğnelerimi. Şimdi şuraya kadar geliyorum. Buradan sonra buraya nasıl çıkacağız onu göstereceğim. Evet geldim şimdi buraya. Bakın son sık iğneden ilmek aldım. Sonrasında bir de buradaki sık iğne sırasından ilmek aldım. Ve ikisini birleştirdim. Yan tarafa devam ediyorum. Bakın zincir kısmına 2 tane. Fıstık tepesine bir tane. Sık iğne kısmına bir tane. Yine zincir kısmına 2 tane. Fıstık tepesi. Sık iğne sırası. Zincir. Bakın aynı stil devam ediyoruz. Görüyorsunuz. Yine artık bakın normal yere geldiğimiz için burada zincir kısımlarına 3 tane bir tane sık iğne kısmına. Bir tane de
normal sık iğne sırasına. Bakın bu şekilde artık ağız kısmını böyle dolaşıyoruz. Buraları anladık. Diğer tarafta yaptığım gibi komple dolaşıp başladığımız yere kadar gelip tekrardan ilmek kaydırmaya geçiyoruz. Evet, geldim. Bakın yine sık iğnelerimi bitirdim. İlmek kaydırmaya geçiyorum. İlmek kaydırmaya geçerken yine buradaki ilk sık iğnenin tepesinden başlıyorum. 3 milimetrelik tığımı aldım. Bakın mutlaka bir tarafta ne yapıyorsanız diğer tarafta da onu yapın. Yoksa aksi halde bir tarafı bol bir tarafı sıkı olur. Evet, son sıramız artık bu. Boydan boya ilmek kaydırmayla dolaşacağım. Ve sonrasında sadece çıt çıt ve yan kısımlara ben çanta içi ağız kısmını değiştirmek istediğimizde kullanmak için çıt çıt takacağım. Hemen başladığım yere kadar örüp geliyorum. Evet, geldim. Yine aynı şekilde bakın son ilmek kaydırmamı yaptım. Bir önceki tarafta olduğu gibi iğneyle işlemimi tamamlıyorum. Bir taneyi atlıyorum bakın buradakine. Sonrasında tekrardan ipin çıktığı noktadan aşağıya çekiyorum ve böylelikle tamamlamış oluyorum. Evet, çantamız hazır. Artık ben onu gizlerim. Gerçekten inanılmaz güzel oldu. Bakın şu anda ben ütü yapmıyorum Milano rafyaya. Sadece eğer ki çok böyle normal, eğer kağıt iple normal rafyalarla ördüyseniz mutlaka ütüleyin. Ama sentetik bir rafya olduğu için ütüyü çok sevmiyor. Çekme yapıyor. Sadece böyle hafif öldürüp şu kısımlarını falan daha düzenli hale getirmek istiyorsanız üzerine kalın biraz bez koyup çok yüksek ısı olmayacak şekilde birazcık öldürebilirsiniz. Ama dediğim gibi kalın bez koymayı unutmayın. Bakın son derece düzgün oldu. Ağzımız şahane. Diğer tarafını da şöyle açalım. Bakın iki tarafı da aynı. Çok güzel oldu. Belli noktalarda iplerim var. Onları gizleyeceğim. Bakın şöyle. Şimdi ne kaldı? Buraya birer çıt çıt takacağım. Şu kenarlarına çıt çıt takacağım. Bunların hepsini normal dikeceğim. Evet, finaldeyiz. Bakar mısınız güzelliğine? Şöyle tabanından başlayalım. Şöyle ağzı. İçine şu şekilde küçük derili mıknatıslardan taktım. Kenarlarına da bu şekilde çıt çıt taktım. Biliyorsunuz bu çantayı aynı zamanda şöyle kenarlarını içine koyarak da kullanıyoruz. O yüzden bu işi daha kolaylaştırmak için bu şekilde çıt çıtlarım vardı. Bak, şimdi göstereceğim hemen. Çantaya herhangi bir ütü yapmadım hiçbir şekilde. Bakın görüyorsunuz, ağız kısmını dilerseniz bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Koldaki duruşu şahane. Yani efsane güzel oldu. Dokusuyla, rengiyle orijinaline en yakın ton buydu. O yüzden bunu tercih ettim. Bakın gerçekten inanılmaz oldu. Ben çok beğendim. Çok da severek ördüm. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ve bu videoyu benimle buraya kadar izlemiş ve bu çantayı örmüşsünüzdür diyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup yorumlarınızla, beğenilerinizle
Bana destek olursanız çok çok mutlu olurum. Biliyorsunuz videolarımızın daha çok kişiye ulaşması için aldığı etkileşimler çok önemli. Siz de bu şekilde bana destek olursanız çok çok mutlu olurum. Bir başka videoda daha çok daha güzel çantalarla bir arada olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.